Ben Martin Eden'ım. Bu videoda Martin Eden'ın Jack London kitabını konuşacağız. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün beni derinden sarsan, okurken hem kendi hayatımı sorguladığım hem de hayallerimin peşinden koşmanın ne anlama geldiğini yeniden düşündüğüm bir kitabı konuşacağız. Jack London'ın Martin Eden'ı. Bu kitap 480 sayfa ama çevirmen Levent Cin Emre'nin arkasına eklediği dipnotlarla birlikte tam 517 sayfa. Bu dipnotlar kitabı bir hazineye dönüştürüyor. Her bir not hem dönemin ruhunu hem de Martin'in iç dünyasını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Kitap okurken beni öyle etkiledi ki sayfaların arasında kendimi buldum ve bol bol not aldım. Bu videoda hem bu notları hem de kitabı derinlemesine ele alacağım. Jack London 1876'da San Francisco'da doğmuş. Hayatı adeta bir roman kadar hareketli ve çalkantılı bir yazar. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocuk yaşta gazete satıcılığı yaptı. Limanlarda işçi olarak çalıştı. Hatta bir süre İstiridye korsanlığı bile yaptı. Denizcilik onun hayatına önemli bir yer tutuyor. Genç yaşta gemilerde çalıştı. Pasifik'te uzun yolculuklara çıktı. Japonya'ya kadar gitti. Bu deneyimler onun eserlerine de yansıdı. Martin Eden'da Martin'in denizcilik geçmişi Jack London'ın kendi hayatından izler taşıyor. Jack London aynı zamanda kendi kendine yetiştirilmiş bir entelektüel. Okumayı öğrenmeye tutkuyla bağlıydı. Ama bu hiç kolay olmadı. Yoksulluk onu sürekli çalışmaya zorladı. Üniversiteye gitme şansı bulsa da maddi sorunlar yüzünden eğitimini yarıda bıraktı. Yine de pes etmedi. Kütüphanelerde saatler geçirerek bir sünger gibi bilgiyi içine çekti. Sosyalizmle tanıştı. Bu fikirleri benimsedi ve eserlerinde toplumsal eşitsizlikleri, sınıf farklılıklarını sıkça eleştirdi. Martin Eden'da da bu temaları güçlü bir şekilde hissediyoruz. Jack London 1916'da henüz 40 yaşındayken hayata veda etti. Ama ardında Beyaz Diş, Vahşetin Çağrısı ve tabii ki Martin Eden gibi unutulmaz eserler bıraktı. Onun hayatı bir bakıma Martin'in hikayesine paralel. Kendi çabasıyla yükselmiş, toplumun ona biçtiği rolleri reddetmiş bir adam. Martin Eden, Jack London'ın yarı otobiyografik bir romanı. Kitap genç bir denizci olan Martin Eden'ın hikayesini anlatıyor. Martin alt sınıftan kaba saba bir adam. Bir gün tesadüfen üst sınıf bir ailenin evine giriyor ve Ruth'la tanışıyor. İşte o an Martin'in hayatı değişiyor. Ruth'u gördüğünde adeta onu ilahlaştırıyor. Böyle bir güzellik, asillik, zarafet görmemiş. Kitapta bunu şöyle belirtiyor. Sonra döndü ve kızı gördü. Beyninden peş peşe geçen görüntüler o anda silindi. Solgun, semavi bir varlıktı. İnsanın ruhunu işleyen kocaman mavi gözleri, altın sarısı gür saçları vardı. Üzerine ne giydiğinin farkına varamadı. Ama giysilerin de en az kendisi kadar muhteşem olduğunu biliyordu. Onun narin sapının üzerindeki soluk altın sarısı yapraklarıyla zinyet çiçeğine benzetti. Ama hayır, bir ruhtu o. İlahi bir varlıktı. Tanrıçaydı. Böylesine yüce bir güzellik bu dünyaya ait olamazdı. İlk görüşte kendinden geçiyor. Ruth, Martin'e bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Eğitimli, kültürlü, elit bir dünya. Ama Martin bu dünyaya yabancı. Bir başka dikkat ettiğim de şu oldu. Martin sevgisiz kalmış ama Ruth ve ailesinin evinde sevgiyi hissediyor. Kitapta şu satırların altını çizmiştim. Hayatı boyunca sevgi açlığı çekmişti. Sevgiye hasretti. Varoluşun temel talebiydi sevgi. Ama hiç sevgi görmemiş ve zaman içinde katılaşmıştı. Sevgiye ihtiyaç duyduğunu fark etmemişti bile. Şimdi de bilmiyordu bunu. Sadece sevginin nasıl ifade edildiğini görmüş, yüreği hoplamış ve ne kadar güzel, yüce ve muhteşem bir şey olduğunu düşünmüştü. Kitaba başladığımda ilk sayfalar beni üniversite yıllarıma götürdü. O genç toy zamanlarıma, her şeyi yapabilirim hissi olan o muhteşem yıllara. Martin'i kendime benzetti. Ben Martin Eden'ım dedim içimden. Martin'in hissettiği sınıf farkını ben üniversitedeyken hissetmiştim. Sınıf farklılıklarını desem daha doğru olur. İlk defa aileden ayrı başka bir şehri, başka bir hayatı deneyimliyordum. Martin de tıpkı böyle hissediyor. Ruth ve ailesini görünce başka bir dünyaya düştüğünü anlıyor. Ve o dünyanın bir insanı olmak istiyor. Martin bu dünyada yer edinebilmek için kendini geliştirmeye karar veriyor. Kendini geliştirmesi gerektiğini biliyor. Ama zamanı olmadığından Ruth'tan yardım istiyor. Okumaya, yazmaya başlıyor. Yazar olmak istiyor. Ama bu süreç hiç kolay değil. Gecesini gündüzüne katıyor.
yoksullukla mücadele ediyor. Yazdığı hikayeler defalarca reddediliyor. Martin başka bir dünyayı gördüğü için o dünyanın büyüsüne kapılıyor. Varını yoğunu yazar olmak için harcıyor. Ruth ise Martin'i seviyor gibi görünüyor. Ama sadece fiziksel olarak seviyor Martin'i. Martin'in kaslı kolları, denizcilikten kalmış yaraları onun dikkatini çekiyor. Martin'in bilgisine, duygularına bakmıyor. Yalnızca fiziksel çekiciliğini görüyor. Ruth, Martin'in alt sınıf kökenini kabullenemiyor ve onu kendi dünyasına uydurmaya çalışıyor. Martin'in yazar olamayacağını, böyle bir yeteneği olmadığını düşünüyor. Babasının yanında çalışmasını, yani etrafındaki erkekler gibi olmasını istiyor. Ruth'a kızan çok kişi var ama bence Ruth'un dünyası sınırlı olduğu için, yani daha hayat başka şekilde de yaşanır bilmediği için Martin'i babası ve erkek kardeşi gibi bir adam yapmaya çalışıyor. Bu da son derece normal. Martin tüm bu engellere rağmen pes etmiyor. Zorluklarla mücadele ederek sonunda yazar olmayı başarıyor. Gönderdiği hikayeler dergilerde yayımlanıyor. Ama başarı onun için beklediği mutluluğu getirmiyor. Üst sınıfın sahteliğini, insanların ona sadece başarıdan sonra ilgi göstermesini görünce hayal kırıklığına uğruyor. Ben değişmedim ki, sadece yazdıklarım yayınlandı. Ben aynıyım ama insanların bana tavırları değişti diyor. Ve bu durum onu derin bir depresyona sürüklüyor. Hatta Martin'le konuşmak istemeyen Ruth bile Martin ünlü olduktan sonra barışmak istiyor. Ruth'un ilahlaştırdığı insanın kendisinin ünlü bir yazar olduktan sonra barışmak istemesini gördükten sonra Martin yıkılıyor. Şu anda kafamı en çok kurcalayan şey beni neden istedikleri. Beni kendim olduğum için istiyor olamazlar. Çünkü hala eskiden istemedikleri kişiyim. Demek ki beni başka bir şey için, benim dışımda bir şey için, ben olmayan bir şey için istiyorlar. Sana bu şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Gördüğüm kabuldür bu. İmrendiği üst sınıfın boş, sahte olduğunu görünce o sınıfın insanı olmak istemiyor. Ama kendi alt sınıfına da dönemeyeceği için bir boşluğa düşüyor. Bu boşluk Martin'in sonunu getiriyor. Kitabın sonu hem trajik hem de düşündürücü. Martin'in hikayesi bir başarı öyküsü gibi başlıyor. Ama bana göre aslında bir yıkım hikayesi. Martin gibi Jack London da alt sınıftan geliyordu. Denizcilik yaptı. Kendi kendini yetiştirdi. Yazar olmak için büyük mücadeleler verdi. Jack London da tıpkı Martin gibi reddedilen yazılarla dolu bir dönem yaşadı. Ama pes etmedi. İkisinin de hayali entelektüel bir dünyada yer edinmekti. Martin'in kütüphanede geçirdiği saatler Jack London'ın kendi hayatından izler taşıyor. Her ikisi de toplumun onlara biçtiği rolleri reddetti ve kendi yollarını çizdi. Peki ayrıldıkları noktalar neler? Martin Eden bireyci bir karakter. Tamamen kendi başarısına odaklanıyor. Bireysel çabasıyla yükselmek istiyor. Jack London ise sosyalistti. Toplumsal eşitsizliklere karşı bir duruş sergiledi. Eserlerinde bu fikirleri işledi. Martin üst sınıfı idealize ederken Jack London o sınıfı eleştiriyordu. Martin'in trajedisi bu bireycilikte yatıyor. Başarıya ulaştığında bile yalnız kalıyor. Çünkü toplum sahteliğini görüyor. Jack London ise bireysel başarıdan çok kolektif bir değişim arayışındaydı. Bu çelişki kitabı daha da derin ve düşündürücü kılıyor. Martin'in yalnızlığı Jack London'un sosyalist fikirleriyle tezat oluşturuyor. Ama aynı zamanda Jack London'ın kendi iç çatışmalarını da yansıtıyor gibi. Belki de Jack London Martin üzerinden kendi bireycilikle sosyalizm arasındaki gelgitlerini anlatıyor. Martin Eden sadece bir hikaye değil, bir yandan da derin bir felsefi sorgulama içeriyor. Kitap, bireycilik ve toplumsal yapı arasındaki çatışmayı ele alıyor. Martin'in yazar olma çabası, bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirme arzusunu temsil ediyor. En sevdiğimiz insan bile bize inanmayabilir. Ama biz kendimize inanırsak sonucun mutlaka alırız. Martin, Ruth'un ailesinin, hatta tüm toplumun ona inanmamasına rağmen pes etmiyor. Bu bize kendi hayallerimize tutunmanın önemini hatırlatıyor. Mesela benim YouTube'da bu kanalda videolarım 100'e yaklaştı. Ama izlenmiyor. Pes edebilirim. Denedim, olmadı diyebilirim. Ama böyle kitaplar bana pes etmemem gerektiğini söylüyor. Yaptığım işi seviyorum. Okuduklarımı yorumlamayı, videolarımın kendine has olmasını seviyorum. Uzun yıllar yapmak istiyorum. Martin'in hikayesi bana bunu hatırlattı. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsak dış dünyanın ne dediğine bakmadan devam etmeliyiz. Ama kitabın felsefesi sadece motivasyon değil. Martin'in trajedisi bireyciliğin sınırlarını da gösteriyor. Başarıya ulaştığında bile yalnız kalıyor.
Çünkü toplumun değerleri sahte, üst sınıfın boş, sahte olduğunu görünce o sınıfın insanı olmak istemiyor. Bu varoluşsal bir sorgulamaya yol açıyor. Gerçekten ne için yaşıyoruz? Başarı, para, statü bize mutluluk getiriyor mu? Martin bu soruların cevabını bulamıyor ve bu boşluk onu yok ediyor. Kitap bize hem hayallerimiz peşinden koşmayı hem de o hayallerin bizi nereye götüreceğini sorgulamayı öğretiyor. Martin Ruth'u kaybediyor ama aslında Ruth yerine kendini seçiyor. Yazar olmayı seçiyor. Bu seçim cesur ama bir o kadar da trajik. Kitap bireyin toplum içindeki yerini, sınıf farklılıklarını ve anlam arayışını sorguluyor. Çevirmenin dipnotları bu felsefi derinliği daha da zenginleştiriyor. Martin'in okuduğu kitaplar dönemin entelektüel ve toplumsal dinamikleri dipnotlarla daha anlaşılır hale geliyor. Bu dipnotlar kitabı sadece bir hikaye olmaktan çıkarıp adeta bir düşünce yolculuğuna dönüştürüyor. Bana göre Martin Eden'ın ana fikri hayallerin peşinden koşmanın hem ilham verici hem de yıkıcı olabileceği. Martin yazar olma hayallerini gerçekleştiriyor. Ama bu süreçte kendini, sevgisini hatta yaşama sevincini kaybediyor. Başarıya ulaştığında bile insanların ona sadece statü için ilgi gösterdiğini fark ediyor. Bu sahtelik onu derinden yaralıyor. Kitap bize şunu soruyor. Hayallerimiz uğruna neleri feda etmeye hazırız? Ve o hayaller gerçekten istediğimiz şey mi? Martin'in hikayesi bir bakıma hepimizin hikayesi. Hepimiz Martin Eden'ız. Hepimiz bir şeylere ulaşmak için çabalıyoruz. Ama ulaştığımızda o boşluğu hissetme ihtimalimiz var. Martin bu boşlukta kayboluyor. Kitap aynı zamanda sınıf farklılıklarını ve toplumsal rolleri de masaya yatırıyor. Martin ne üst sınıfın bir parçası olabiliyor ne de kendi alt sınıfına geri dönebiliyor. Bu modern insanın sıkça karşılaştığı bir ikilem. Aidiyet arayışı. Hangi dünyaya aitiz? Gerçekten kendimiz için mi yaşıyoruz yoksa toplumun bize dayattığı rolleri mi oynuyoruz? Martin Eden bu soruları sormamızı sağlıyor. Martin Eden'ı okurken kendimi ona çok yakın hissettim. Onun hayalleri, mücadeleleri, hayal kırıklıkları beni hayatımdan anılara götürdü. Belki siz de okurken kendi gençliğinizi, kendi hayallerinizi, kendi sınıf farkı hissettiğiniz anıları hatırlayacaksınız. Bu kitap sadece bir hikaye değil, bir yolculuk. Bize pes etmemeyi ama aynı zamanda hayallerimizin bedelini düşünmeyi öğretiyor. Martin'in trajedisi bize hayallerimizin peşinden koşarken kendimizi kaybetmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Eleştirdiğim, keşke olsaydı dediğim, kendime göre kitabın eksi diyebileceğim bir tek şey var. Anlatıcının Martin Eden değil de her şeyi bilen bir üçüncü kişi olması. Bana göre olayları Martin Eden anlatsaydı Martin'in duygularını ve psikolojisini daha detaylı okuyabilirdik. Peki siz kitabı okudunuz mu? Bu kitap sizde neler çağrıştırdı? Yorumlarda paylaşın. İncelememi istediğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Ben Martin Eden'ım.